Merhaba arkadaşlar. Bugün Toyota Hilux'ın içindeyiz. Bugün değişik başlıyoruz teste. Evet. Babam burada, babamın yanından start alacağız. Baba beğendin mi arabayı? Araba çok güzel. Vallahi mı? Ben Toyota'ları oldum olası severim zaten. Sorunsuz. Yok sorunsuz, hiç sorunsuz. Gayet güzel araba. Bu da yeni Hilux. Babam otoboyacısı, uzman olduğu yerden sonra beğendin mi boyasını, rengini? Güzel, güzel, harika. Her şey güzel, her şey güzel. Arabistan'da bunlardan çok kullanılır. Var. Onların gözdesi zaten. Evet. Onların bunun beyazı. Toyota'yı evet. RAV4 diyeceğim de değil, RAV4 değil. Daha büyük var. Daha büyük. Land var. Cruiser, Land Cruiser. Land Cruiser. Onlar zaten onun bir numaralı Kum arabası şeyi. zaten. Çölün kumlar. aslanı onlar ya. Hiç. Çölün aslanı. Basıyorlar gidiyorlar, öyle kullanıyorlar yani. Aynen İyi biz öyle. gidiyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Hadi hayırlısı. Görüşmek Hadi üzere. görüşürüz. Hadi bay bay baba. Hadi kolay gelsin. Böyle değişik bir başlangıç Aynen. yapalım dedik bugün. Kolay gelsin. Ama hakikaten öyle. Yani Arap ülkelerinde falan Toyota tek yani. Yani babam Arabistan'da uzun süre dükkan çalıştırdı. He, o zaten Oradan biliyor. Libya- Evet. Benim ev arkadaşım Libya doğumlu Naim. Bu aradan Naim'e de selamlar. Selamlayayım. Ankara'da yaşıyor. Hep gittiğimde görüşüyorum. Libya anılarını falan anlatıyor. Hep Toyota, Land Cruiser, beyaz. Ondan sonra kendi hatta Corolla'ları varmış falan. Hep anlatır yani. Toyota orada böyle bir numaralı. Dubai'de falan çöllerde acayip hakikaten ama hep beyaz dediğin gibi. Beyaz. Güneşten dolayı. Güneşten yani dolayı. sıcaktan dolayı 60 daha derece doğrusu. sıcak. Tabii abi. Boya mı dayanır ona? Siyah alsa bir de içinde kendi de yanacak. Öyle de Aynen, bir durum aynen. var. Toyota Hilux bu pazarda artık pick-up'lar bayağı kendinden söz ettirmeye başladı. Biz de bayağı ticarici olduk seninle. Aynen, vallahi sevdim. Biraz önce Nissan'da Aynen öyle. Bir test önce Nissan'ı yaptık. Biz seninle aynen ticarici. Ticariye bakıyoruz artık, değil Buradan mi? şeye, mangala, dağa taşa. 2 gün 3 gündür kullanıyorum ben bu pick-up'ı. İnşaat işiyle uğraşan, işte ustabaşı falan böyle görüyorum mesela. Connect var. Connect'in içinde işte işçiler var. Ustabaşı kullanıyor. Nasıl bakıyorlar biliyor musun? Bu nasıl makine işte, çok iyi, tam şantiyeye vurmalık bu falan. Hani alıcı gözüyle bakıyor. Normal hani insan böyle hani bir kıza falan göstersen hani güzel, pick-up yüksek falan, işte Esra'ya gösteriyorum. Cık, kocaman ya, güzelmiş, yüksek falan diyor. Yorumu oluyor değil mi? Ama Kocaman. gerçekten kullanacak adam hemen lastiğine bakıyor, amortisöre Yüksekliğine bakıyor, bakıyor, ne kadar içine yüksek. bakıyor falan. Bayağı ilgi çekiyor yani. Bir de namı zaten Toyota Hilux'ın hani Tamam, efsane. 68'den beri üretiliyor. Dakar'a katılmış, derece Aynen. almış. Hep bana İyi bir- Rambo'nun filmleri aklıma geliyor. Arkada makineler Değil mi? Afganistan'da ta 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 ta. Hep Hilux deyince aklıma o geliyor. Bir gün öyle bir test yapalım. Aynen. Nasıl makine sığıyor mu? Aynen. İyi hedef nişan alabiliyor musunuz? Alabiliyor musun? Yani bu pick-up çıktığında aslında şöyle lanse ettiler piyasaya. Reklamlarından da falan hatırlarsınız arkadaşlar. Gündüz işten çık, şık bir restorana git, yemek ye. Hafta sonu araziye Evet. git. Bugün biz onu denemeyeceğiz. Yani şık bir restoranda yemek yemeyeceğiz Sinan'la ama araziye gireriz. Bu arada Tesla Tesla gidiyor. Model S, saygılar. Beğendin mi abi? 2 gündür kullanıyorsun. 2 gündür 3 gündür kullanıyorum. Hilux'ı beğendim. Beğenmediğim noktalar da var. Yani atıyorum şimdi Navara ile hep aklım Navara'ya kaçıyor. Onu da yeni test ettiğimiz için Onu da aslında. yeni test ettiğimiz için çok iyi kıyaslayabiliyorum. İkisinin de üstün olduğu noktalar var. İç mekan olarak ben Navara'yı daha çok beğendim. İç ya bir mekandan su havası başlayalım. var. Ben bunun biraz daha iç mekanını daha çok seviyorum. Öyle mi? Daha çok sevdim diyebilirim. Yani şuradaki çıkıntılar, burası evet belki deri değil ama Plastiğe dikiş. dikiş atışlar, karbonluk vardı ya, hatırlıyorsun? Evet, Karbon değil aynen. ama karbon görünümlü. Yani öyle bir hava var. Kaliteli duruyor. Duruyor. Dokunduğunuzda biraz sıkıntı Şey var. duruyor bir de, dayanıklı duruyor. Dayanıklı hani ben duruyor. bunu 50 senede bitiremem. Güneş altında, zor şartlı. Hani bu pick-up'a bindiğimde zor şartlara da dayanabilecek hissini alıyorsun. Hissediliyor, hissettiriyor. Aynen öyle. Yani malzeme kalitesi açısından Navara'da da biraz daha pick-up, biraz daha süslü pick-up. Daha pick-up, böyle evet. günlük Daha kullanıma şehirli. uygun, şehirli. Ama bu da öyle aslında. bunun altında hemen Toyota'nın klasik saatini Klasik, görüyoruz. dijital saat. Yeşilden maviye dönmüş renk. Aynen. Sadece renk değişikliğiyle görüyoruz.
İşte hemen hava menfezleri var altında. Burada güzel şık bir ekran var. Ekran benim hoşuma gitti. Çok klas duruyor. Ekran güzel ama dokunmatiği falan yavaş. Yani bastın mı Katılıyorum. yavaş geliyor. Bak Katılıyorum. geçişe Yavaş bak. gidiyor. Ama boyutu güzel. Boyutu Bağlantılar var. ve görüntüsü şık görünüyor. Evet. Konumu şık görünüyor. Konumu çok Yerleşimi güzel. Çok güzel görünüyor. Yani şimdi Mercedes de böyle harici bir Aynen. ekran yaptı. Onunki bu kadar güzel durmuyor. Evet. Bu daha güzel duran bir CD'si ekran. de var bu arada. Hala bazı otomobillerde artık CD gelmiyor. Kullanıcılar bayağı şikayet ediyor. Ya benim bir sürü CD'm var. Hani bir Bilmiyorum, anda USB'ye tabii. geçtim. Teknoloji kaldı CD'ler elde. Uzun Hani yolda falan lazım giderken oluyor. benzinciye gidiyorsun. Benzincide. Alıyorsun çoğu zaman. İç mekanda benim en sevdiğim detaylardan biri iki farklı torpido olması. Bu üstteki torpido bayağı iyi. Büyük. Alttaki de büyük. İşte kitapları falan var. İç mekanda gözlerden bahsetmişken benim en çok hoşuma giden kısım şu bardaklıklar oldu. Bunlar Senin müthiş tarafında ya. da var, bu Bunlar tarafta müthiş. da var. Hatta Ve şöyle suyu koyayım deneyeyim. aynen ister bardaklık ister şu bardaklığı itiyorsun. Normal göz olarak kullanıyorsun. Bayağı başarılı. Yeri de çok iyi. Çok hoşuma Yanlarında gitti. bariyer de var yani bir şey koyabilirsiniz, durabilir. Onun Hiç sorun haricinde yok. orta konsolda iki büyük bardaklık var. Kapılarda bardaklık ve Var. göz var. Burada var bir tane hemen. Vitesin arkasında var ve burada var. Buradan Buradaki bayağı büyük. detaylı bahsetmek gerekir. Çünkü burada 220 volt var arkadaşlar. Bildiğiniz 100 watt çeken elektrikli aletleri buraya bağlayabiliyorsunuz. Yani nedir bu? Telefon çok rahat zaten. Ufa takabilirsiniz. UFO. Direkt araba şey. böyle. Üşüdünüz ufa takın. Ya bir Kışın. koku geldi falan. Tesisat yanmış. Böyle 20 milyar tesisat masrafı. Güzel bir göz. Geniş. Altı kadife yani altı süngerimsi. Burada bir göz var. Anahtarı bu arada merak edenler güzel böyle Güzel büyük anahtarı. bir güzel anahtarı var. İç mekanda arka koltuklardan bahsedeyim. Arka kol dayaması var. Güzel bir şey. Arka koltuklar diz mesafesi başarılı. Ben sevdim. Buradaki koldamayı ben çok sevmedim. Biraz sana Biraz hitap ediyor. bana- Burası aynen. kesik çünkü. Kesik. Burası sana olsun. uzak kalıyor. Ben rahatım. Hareket etmiyor. Bende bir problem yok. O kötü ama malzemesi güzel. Üstüne deri kaplamışlar. Yumuşak bir malzeme. O malzeme güzel ama kolumu çok geri atmam Aynen. lazım koymam için yani. Onun haricinde iç mekanda gözlüklük var. Andın en çok dikkat ettiği Andın detay. en ama hakikaten Alt gözlüklük var, merak gözlüksüz etme. önemli şimdi bunu koyacaksın direkt Tabii, mesela. Tık. Aynen öyle. İki gözlük bile üst üste sığar. Koltuklar rahat ama hani arazide biraz böyle yan olursa falan belki biraz daha şu Yan destekler destekler olsa yetersiz iyi biraz. olurdu. O. Bir de Çoğu mesela zaman Navara'da eleştirdiğimiz şey. elektrikliydi. Evet. Bunda manuel ayarlıyorsun. Bununla manuel. Bu arada bu en üst donanımlardan biri kullandığımız araç. Evet. Bir de burada Eco Mod ve Power Mod var. Power Mod aldığınızda gaz tepkileri biraz daha keskinleşiyor. Yazılımla alakalı yani. Eco Mod aldığınızda da ekonomik sürüş sunuyor size. Göstergelerinin hemen Evet. ortasında bir tane dijital ekran var. Dijital ekran var. Renkli, o güzel çalışıyor. Ve anlık bilgiler işte anlık yakıt tüketimini, ortalama yakıt tüketimini hepsini buradan görebiliyorsunuz. Hatta müzik sistemi falan ayarlarında direksiyon Görebiliyorsun. üzerinden buradan yapabiliyorsunuz ve buradan da görebiliyorsunuz. O güzel bir şey. Ortadaki ekran benim hoşuma gitti. Renkli bir de. İşte Renkli power olması. modu olunca kırmızı yok. Yok. Mavisi değişiyor. Eco'ya alınca orada bir mavi geliyor oraya. Aynen öyle. Arkası zemine bir mavi atıyor. Ben sevdiğim iç mekanı. Ben de Navara sevdim. Daha çok sevdim diyebilirim. Sıkı duruyor yani. Evet, evet. Ben Yani her Navara'yı daha zamanki çok Toyota. sevdim ama sen Şöyle. demek ki bir Toyota rigidliği seviyorsun. Seviyorum ve biraz Toyota son dönemde bunu aşmaya başladı. Alışılagelmiş sıradan kokpitler üretiyordu. Evet. Şu evet an biraz doğru. daha onun dışına çıkmaya başladı. O Biraz da daha hoşuma şu gidiyor. çizgi falan hoş Evet, duruyor. Toyota'da böyle şeyleri görmek hoşuma gidiyor. Bir de mesela Navara'da şu kol tutamağı yoktur. Arazi araçların bence olmazsa olmazıdır o. Hani hakikaten ben açı yapabiliyorum demek onu koymak. Aynen öyle. O da güzel bir detay. Hoşuma gitti. Navara'da sağda vardı, solda yoktu. Doğru söylüyorsun. Ne diyorsun abi konfor için? Abi konfora çok iyi diyemeyeceğim. Yani şöyle bir sıkıntım var benim bak. Şu anda hissediyorsun değil mi? Evet, bir pick-up. Ya, pick-up Evet, hissi. Pick-up hissi var. Yani Navara'dan önce belki kullansaydık belki başka şeyler söylüyor olabilirdik. Ama şu anda Navara'yı kullandığımız için o Navara'yı arkası kullandığımız bağımsızdı için çünkü. evet. Onda bu his olmadığı için şu an çok iyi demeyeceğim konfora. Diyemeyeceğim daha doğrusu. Yani şu his tıp 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 zıplama hissi var. var. Zıplama hissi var. Maalesef var. Ölümcül kötü değil. Değil, Yani çok yok. rahatsız edici değil. Yaşanmayacak şekilde değil yani. Değil, kesinlikle değil. Tabii ki konfor sürüş özellikleri geliştirilmiş. Darbe emişini çok beğendim Darbe amortisörlerin emişi ama. çok güzel. Onunla Darbe ilgili emişi sıkıntı çok yok. iyi. Yani Yol orada tutuşu böyle bol travel'lı bir süspansiyon var. Var. O yani o konforu arttırıyor kesinlikle. Arttırıyor. Hiç sıkıntı Navara yok. gibi bunun da direksiyonu ağır. Ağır. Evet. Çünkü o böyle büyük pati lastikleri var ondan büyük ihtimalle. Buna biraz daha direksiyon girdisi fazla yapman lazım. Evet. Navara'da bu kadar çevirmiyordum örneğin Evet. bu virajdan geçerken. Biraz karşılaştırma gibi oldu arkadaşlar. Oldu. Kusura bakmayın ama bence doğrusu bu. Aynen en son çünkü çok güncel olarak kullandık. Çok güzel
net karşılaştırabiliyoruz. Net karşılaştırabiliyorsun, doğru. Mesela şu boyalardan geçişi falan pick-up, o hani pick-up hissi var diyoruz Aha. ama ona rağmen o yaprak yaylıların arasında iyi bir konumda. İyi konumda, kesinlikle. Girelim mi şuradan? Gir abi. Var mısın? Ha, bizim burasıydı zaten değil mi? Burasıydı, evet. Şurada askıda kalıp Aynen. giremiyoruz değil Askıda mi? şimdi bence geçer. Ama O amayı çok beğenmedim ben. burada kemikler var abi. Bak şu diyeceğim. anda mesela şu anda sarıyor. Çünkü iki çekerdeyiz. Hemen 4 Hemen alalım. hatta lova al. Lova mı alayım? Hatta lova al bakalım bizi çıkaracak mı? Buradan çıkarır kesin. Yani. Aynen. Daha var frenden Hayır, ayağımı kaldım, gene- çıkardım. Şimdi Abi baksana, lova gaza aldık. dokunuyorsun. Aynen, dokunduğun an çıktı. Abi kemikler falan var. Burada Yapma ya. kalırsak. Evet. Geçtik. Geçtik. Şu an 4 Tam low düz girsek olmayacak. olmayabilir. Tabii olmayacak. Ee, Bir şey diyeceğim, burası bataklık mı? Değil değil. Pardon. Bu çıkma yani kalmayız yani. Sıkıntı yok. Şimdi yanıp sönüyor 4 low. Evet. Sanırım 4 low'da değil şu an. Bir dur abi. Durdum abi. Çünkü 4 lava boşa alıp Boşa, okey. Doğru boşa alıp söylüyorsun. yapmamız Doğru gerekiyordu. söylüyorsun. İşte Navara'da bu daha pratikti. Evet. Şimdi D'yi aldık. Geçtik. Şu an 4 low'da. Zaten hissediyorsun, direksiyon ağırlaşıyor. Diferansiyeller de kilitleniyor falan Ailemizi böyle falan arasak tık mı? tık. Aynen. Biz şeye girdik ormana. Bu sefer Survivor gerçek olacak galiba. Aynen, hakikaten. Şeyde geyini yaptığımız. Hakikaten öyle. Yalnız orası arkadaşlar girerken bilmiyorum gördünüz mü, ciddi bir şeydi. Ciddiydi, evet. Yani böyle ufak tefek. Burada Normal şeyi alabilirsin H4'e. Şimdi alınmadı. Alınmadı. Çünkü boşa Boşa alıp almadı. H4'e alacaksın. Aynen. Benim gibi unutkan adamlar için değil. Aldı. Tamam. Bir de arkadaşlar hala 4 low da yetmedi. Hala arka tekerlekler patinaja kalıyorsa arka diferansiyelleri de kilitliyorsunuz. Kitleyip yola devam. Yani Ondan sonra ağır nereye- araziye daha uygun bu. Pıtır 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 gidiyoruz. Hadi bu nereye çıkacak acaba? Bilmiyorum vallahi ya. En kötü Bir şey- döneceğiz. Yol kapalı. Yol kapı. Ağacı ez ya, bir şey olmaz. Walking Dead'de vardı ya. Aynen. Yolu kapıyorlardı böyle. Ağaç Buraya artık ölü bir ağaç olduğu için. 1970. Evet arkadaşlar, ölü bir ağaç. O yüzden Buraya 1970'ten beri kimse gelmedi. Şimdi yaşlı bir amca çıkacak değil mi? Aynen. Öyle diyecek. Böyle beyaz böyle. Şurası nereye gidiyor? Devam edelim bence. Edelim, tamam. Toyota Hilux varken Artık. yolda kalmayız. Kalmayız bence de. Ciddi bir yeri açtığını gördünüz. Hani araba neredeyse oturmaya yakındı. Yani 4 çekeri gerçekten başarılı. Arka diferansiyelleri de kitleyebiliyorsunuz. Hakikaten ağır hizmet pick-up'ı bu Toyota Hilux. Aynen öyle. Hem güzel görünümlü. Hani Toyota'nın mottolarından biri işte çalışan iş çıkışı vur dağa ya da işte avcı. Yani şu an bilmem- Maslak'a çok yakın bir yerdeyiz. Maslak'ta işte plazada çalışıyorsun. Plazada çalışıyorsun. Çıktın, gel buralara biraz stres at. Aynen öyle. Ve Arazide bozuk yolda daha çok sessiz. konforlu, evet. Daha Çok ben şimdi onu konforlu, çok diyecektim. enteresan. Hiç yok. Tangır tungur Evet, değiliz çok yani. enteresan ya. Konforlu bayağı yani. Arazisi çok başarılı arkadaşlar. Ben çok merak Biraz ediyorum nereye gidiyor sert, acaba. ben de. Şu an biraz böyle buralar yağmurlu Aa, olsa güzel. bayağı kayar Tabii yani canım. burada. O 4 çeker de çekiyor yani Vallahi 4 çekiyor, tekerden. Çok güzel çalışıyor. Etap olur ha burası. Vallahi Ufaktan olur ya, biraz daha biliyor şey musun? olsa. Hayır, biraz daha geniş olsa Aynen. etap olur yani. Finlandiya gibi sert de. Vallahi öyle, çok güzel ya. Evet Neyse. arkadaşlar, yol buraya kadarmış. Buradan yayan devam ediyoruz vlog şeklinde. Böyle sonra Bundan böyle sonra katırlarla devam aynen edeceğiz. katırlarla. Şimdi burada dönüş açısını görürüz en azından. Onu dönüş test edelim. açısını Ve arka kamerayı test edelim. mesela Güneş- Navara'da üstten de gösteriyordu. Evet, Çok iyiydi. İyiydi. Aynen, bu tek açıyla gösteriyor. Bunda tek açıyla gösteriyor. Dönüş Çapı. çapı daha iyi Navara'nın kesinlikle. Şu an rakamsal olarak aklımda değil ama Navara'nınki kesinlikle daha Evet. iyi. Hissettiğim o yani. Hissettiğiniz şey her zaman doğrudur. Rakamlara güvenmeyin. Rakamlara güvenmiyorum. Motordan bahsedelim. 2.8 177 beygirlik 450 Nm torkluk bir motor ünite görev yapıyor. Kağıt üzerinde çok iyi değer. Kağıt üzerinde iyi. Ya yürütüyor da zaten. Yürütüyor arabayı, hiç sıkıntı yok. Aynı zamanda bir versiyonu daha var bu motorun. 2.4 150 beygirliği de var. Navara 2.3 160 beygirdi. Hani onunla kafa kafaya olur gibi. Çok homojen şekilde, pek turbo boşluğu olmadan hızlanıyor. 2500 ile 4500 arası veriyor maksimum torkunu. Yani geniş yayabiliyor torkunu banda. Tabii tüketim açısından 2.8 bir bakalım. ünite olduğu için Biraz daha ben fazla. hep sakin kullandım. Arada sırada nasıl Kaç gidiyor gördün? diye baktım. 10.6 idi. Ben de 10.4 gördüm. 10.4. Yani demek oluyor ki siz de alıp kullandığınız zaman ortalama Gazla bırakmayalım 10.4'ler falan göreceksiniz. 10-11 arası diyelim. Çok dikkat edersen
10'a, Do- 10'a 9'a falan. 9.9'da O 9.5'lara rakamlar çok uçarsın. dikkatli ve açık yol diyelim. Evet. Şöyle söyleyeyim, ayağınızın altında hep güç var. Yani hiç sizi üzmüyor. Performans. O bakımdan iki motor arasında aslında alacaksanız bu otomobili Bunu alın. Yani bence de hacimli bunu alın. olsun. Evet. Peki şanzımana geçelim. Nasıl buldun abi şanzımanı? Şanzıman gelenekselleşmiş otomatikler tork gibi. konvertörlü. Tork konvertörlü. Aynen. Ama arazi aracı olduğu için hakikaten hissediyorsun şanzımanda da arazi aracı olduğunu. Hissediyorsun, Böyle evet. şey D'ye taktığın zaman, ışıkta durduğun zaman Bir böyle- hep gitmek istiyor, kasıyor böyle. Aynen. Hani Onu yapıyor. şey ağır kullanıma dayanacak bir şanzıman. Hızlı mı? Hissettiriyor. Hızlı değil. Bu sefer de Ama- soldan gidelim abi. Tamam, biz böyle Bakalım. geldik değil mi? Böyle geldik. Abi, Sıkı bir şanzıman. Tabii o yakıta da mutlaka etki ediyordur. kesinlikle. Yani çok seri, hızlı, atak değil, Değil. ama güven veriyor. Güven veriyor yani. Araziye sokarsın, hissedersin. Tasarımdan bahsedelim biraz istersen. Tasarımdan bahsedelim. Bir önceki Sen seviyorsun. Eski dergici, alışıksın tabii. Tabii. Hemen tasarım. Hemen tasarım. Hemen bir kan çekiyor değil mi böyle bir? ben de tasarım yani şöyle işte bizim Otokar dergisinde, Evo dergisinde de çalıştığım yerlerde hep İngilizler bahsetmezlerdi tasarımdan. Ben de Çünkü tasarımdan göreceli. Çok Aynen, zaten adam görüyor. Değişen şeyler var Tasarımdan- sadece. Mesela bir öncekinde kaputta bir hava girişi vardı. Evet. Hatırlıyor musun? O yok Güçlü, mesela. kaslı bir Bunda. duruyordu aslında. Güzel duruyordu. Ben de beğeniyordum bunu. Bunda yok mesela. Bunun Land Cruiser'a da daha çok yakın. Evet, Bunun tasarımı. evet. Yani ledlerle falan, o farlarla çok daha fazla yakınlaşmış. Bir de arkada kapak. Kapak var. Evet. O kapakta Sen sevdin mi onu? Yani işlevsel buldun mu? Ya şöyle- Alır mıydın pick-up alsan o kapağı? Gerçi bunda standart geliyor. güzel üst duruyor. pakette. Güzel duruyor. Aerodinamik olarak da güzel duruyor. Alabilirdim onu. Bence de güzel duruyor ama tabii çok fazla yük taşıyorsanız ya da yüksek yük taşıyorsanız o zaman Sıkıntı. işlevsel değil. Tabii. Ya orası büyük bir bagaj haline geliyor onu koyduğunda. Ben şimdi pazartesi Hani bir dergilerin... dolap taşıyamazsın. Evet, şimdi dergilerin iadelerini almaya gideceğim mesela. Bakacağım, bayağı iade var. Aynen. 7-8 aydır biriken. Alacağım, Biriken. bakacağım ne olacak? Sığacak mı, sığmayacak Sığacak mı, sığmayacak mı? Sen beğendin mi yol tutuşu? Yol tuşunu beğendim. Direksiyon hissi de güzel. Yani o ağırlık da var. Kolay kolay da öyle hani sapıtmıyor yaprak ayı olmasına rağmen. Ben beğendim. Yani bu otomobilden de zaten cayır cayır viraj dönmesini beklemiyoruz. Tabii. Ama güzel, güven veriyor. Yüksek hızda da güven veriyor. Frenleri beğendin mi? Beğendim ben frenlerini. Ben de. Bayağı beğendim ve duruyor yani. O böyle tırların böyle lastikleri kocamandır. Kaydığında ses çıkar ya, bundan da öyle ses Öyle çıkıyor. ses çıkıyor, aynen öyle. Büyük bir ses yani çıkıyor. aynen. Sonuca geldik. Fiyata gelelim. Fiyata gelelim. Bu en dolu 2.8 4 çeker otomatik 116.900'den başlayan fiyatlarla yazıyor. Bir de metalik kırmızı rengi var. 750 lira da o var. İşte 117'lere geliyor. Ama işte Kurbanı murbanı 120. 120 aynen, kurbanı murbanı baklavası işte şusu busu. Aynen, ıslatması falan Islatması 120. falan. İşte gider pazarlık yaparsınız, bir %3 %4 tanıdığa göre değişir. Değişir, aynen. İşte 115-116'lara kapatırsın. Kapatırsın. Ama Navara da çok yakın bir fiyat. Navara ile çok kafa kafaya. Zaten ürünü çıkarırken büyük ihtimalle biliyorlar ya Tabii, da piyasa tam araştırması öngörüyorlar. yapıyor. Ona göre bir Tabii ki. rekabetçi fiyat seviyesine getiriyorlar. Kesinlikle. O seviyede Navara'yı da ben alırdım. Bunu da düşünürüm. Çünkü hakikaten 4 çeker, otomatik, pahalı bir pick-up alıyorsun. Ben Pahası olan, Tabii yani ki. değerli. Ben daha çok şehirde kullanacaksam Navara alırdım. Evet. Daha sert araziye çıkacaksam Aynen. Hilux alırdım. Hilux alırdım, aynen öyle. En baştan beri söylediğim şey çıkıyor. Yani Gelişmiş, daha böyle güzel olmuş. kesinlikle gelişmiş. Biraz daha az yaksın isterdim. Biraz daha az yakabilirdi ama bu 2.8 biraz daha az yaksın diyorsanız 2.4'ünü de alabilirsiniz. Yani evet, bastım mı gidiyor. Bastım mı Eyvallah. gidiyor. Ama 177 beygir. bundan sonraki testi. Nasıl yapalım? Söz vermeyelim. Eğer tarihlerini denkleştirirsek. Şöyle yapalım. Bir tek L200 kaldı Evet. almadığımız şu anda. Evet. L200 de alalım. Sen, ben, Ant, üçümüz Çıkalım. çıkalım. Mangalları da atalım bagaja. Aynen, olur abi. Bir de mangal yapalım. Üçünü karşılaştıralım. Böyle zor bir arazi Zor bir koşullarına araziye sokalım. gidelim. Bakalım kim aç kalacak. Aynen öyle. Tamam. Bir tane nokta belirleyelim. Gidelim Aynen abi. öyle. O noktaya gelen mangalı kursun başlasın. Vallahi Yok güzel be. olur. Tamam, öyle yapalım. Anlaştık. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı. Beyi Şurada bir zaten yerde- unutmuyoruz. Sen iyi Şuralarda. biliyorsun. Nerede? Şurada. Yani şimdi şöyle şurada olabilir. Oraya denk geliyor. Aynen. Burada. Şu an Ben çimlere sana bir şey alabiliyorum. söyleyeyim mi? Hayli hayli geçer buradan. Oturma falan Evet, yok. O ne? benim Salata mı yaptın bana? Çok Evet. tatlısın. İşte ama bu makinenin olayı bu.